Bugün sizlere mum çiçeği olarak da bilinen Hoya bitkisinin sağlıklı büyümesi ve bol bol çiçek açması için bilmeniz gereken tüm püf noktalarını anlatacağım. Orkid Gadis kanalıma hoş geldiniz. Hoya çiçeği tropikal bölgelerde yaşayan sarılıcı bir bitkidir. Doğada tıpkı orkideler gibi ağaçların gövdelerine tutunarak yaşarlar. Bu nedenle kökleri sürekli havasız kalmayı sevmez. En önemli özelliği ise yıldız şeklindeki bal mumu görünümündeki çiçekleridir. Çiçekleri çoğu türde oldukça hoş kokuludur. Bazı çeşitleri yılda birkaç kez çiçek açabilir. Piyasada pek çok türde Hoya türü mevcuttur ama en yaygın türü Hoya carnosa'dır. İyi ışık alırsa ilkbahardan sonbahara kadar birkaç çiçeklenme dalgası oluşturabilir. Hoya bakımındaki en önemli konu doğru ışıktır. Hoya bol ışığı sever ancak öğle güneşinin yakıcı ışınlarını sevmez. En ideal yer doğu cephesi veya güneydoğu cephedir. Pencereye yakın olmalıdır, yani bol bol ışık alması önemlidir. Günde yaklaşık 6-8 saat parlak dolaylı ışık alırsa çiçeklenmesi çok daha kolay olur. Karanlık odalarda uzun süre yaşasa bile çiçek açmayabilir. Yani hoyalarda bol bol çiçeklenme için en önemli kural doğru ışıktır. İkinci önemli kuralsa sıcaklıktır. İdeal sıcaklık 18-28 derecedir. Sıcaklık 15 derecenin altına uzun süre düşüyorsa buna dikkat edilmesi gerekir. Çünkü soğuk havayı sevmez ve özellikle soğuk hava akımlarından korunmalıdır. Klimanın karşısı Hoya için kesinlikle uygun değildir. Hoyanın bakımı için üçüncü önemli konu ise nemdir. Tropikal bir bitki olduğu için %50-70 aralığındaki nem hoyalar için en ideal aralıktır. Çok kuru evlerde yaprak uçlarında kuruma olabilir. Yeteri kadar nem sağlamak için nem arttırıcı makinelerden kullanabilirsiniz ya da su dolu çakıl tepsisine hoya bitkinizi oturtabilirsiniz. Ayrıca diğer bitkilerle birlikte hoyanızı yetiştirmekte oldukça faydalıdır. Çünkü ortamın nem dengesinden faydalanacaktır ve en güzel ve sağlıklı şekilde büyümeye devam edecektir. Peki hoya için toprak seçimi nasıl olmalıdır? Herhangi bir salon bitkisini diktiğiniz toprağa hoyayı dikemezsiniz. Dikkat ettiyseniz bakım şartları aslında orkideyle aşağı yukarı aynı. O yüzden tıpkı orkidedeki gibi suyu iyi süzebilen ve nefes alabilen bir karışım önemlidir. Hoya hava alan toprak ister. En güzel karışım %40 kaliteli torf, %30 orkide kabuğu yani ağaç kabuğu, %20 perlit ve %10 ponza taşı veya lava taşı karışımı kullanabilirsiniz. Bu karışım kök çürümesini büyük ölçüde engeller çünkü suyu çok güzel şekilde süzer ve köklerin nemli kalmasını sağlar. Tabii saksı seçimi de önemli. Hoyalar geniş saksıyı sevmez. Kökleri hafif sıkışık olduğunda daha kolay çiçek açarlar. Bütün enerjisini yaprak oluşturmaya değil de çiçek açmak için de harcar. Bu nedenle bir numara büyük saksıya geçmek yeterlidir. Eğer saksı değişimi yapacaksanız mutlaka drenaj delikleri olması gerekli saksıda. Yani kapalı sistemde hoya çiçeği yetiştiremezsiniz. Şeffaf bir saksı şart değildir ama kök gelişimini takip etmek isterseniz yine de tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte ikinci bir saksı da kullanabilirsiniz. Hoya yetiştirirken yapılan en büyük hatalardan ilki çok fazla sulamaktır. Toprağın üst kısmı değil, yaklaşık yarısı kuruyunca sulamanız gereklidir. Bunun için parmakla test yapmanız lazım. Yani parmağınızı saksıya soktuğunuzda eğer yarısı kuruduysa artık sulama zamanı gelmiş demektir. Bu da yazın ortalama haftada bir, kışında 10-20 günde bir sulamaya denk gelir. Ama dediğim gibi her zaman toprağı kontrol ederek sulama yapın ve saksı tabağında kesinlikle su bırakmayın. Çok önemli bir bilgi. Hoya çiçek açtıktan sonra çiçek saplarını kesinlikle kesmeyin. Çiçekler solduktan sonra sadece çiçeklerin uzadığı sap kısmını keserseniz, yani çiçeğin büyüdüğü asıl kısmı kesmediğiniz takdirde
o gözlerden tekrardan yeni çiçekler açabilir. Eğer bu sapı keserseniz Hoya tekrardan bu çiçek sapını üretmek için enerjisini boşa harcayacaktır ve çiçeklenme gecikecektir. Bu arada videomu faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Peki Hoyalara ne zaman ve ne sıklıkla gübre verilmeli? İlkbahar ve yaz boyunca düzenli gübre ister Hoyalar. Sonbaharda gübre azaltılır, kışınsa çoğu zaman gübre verilmez. Eğer ev yapımı bir gübre hazırlamak istiyorsanız size 3 farklı tarif anlatacağım. Öncelikle muz kabuğu yani potasyum desteği Hoyalarınıza verebilirsiniz. 1 adet muz kabuğunu 1 litre suda 24 saat beklettikten sonra ince bir tülbentle süzün ve ayda bir kez normal sulama yerine kullanabilirsiniz. Potasyum çiçek tomurcuklarını destekleyecektir ve Hoyanızın çiçek açması kolaylaşacaktır. İkinci bir tarif olarak da pirinç suyu kullanabilirsiniz. Bir avuç pirinci yıkayın ve ilk yıkama suyunu kullanmayın. İkinci kere yıkadığınızda bu suyu alın ve bu suyu 24 saat bekletmeden kullanın. 15 günde bir normal sulama yerine bu pirinç suyunu Hoyanıza verebilirsiniz. İçerdiği mineraller kök gelişimini desteklemeye yardımcı olur. Üçüncü bir tarif olarak da patates kabuğundan doğal bir sıvı besin gübresi hazırlayabilirsiniz. 1 adet patatesin kabuğunu 1 litre suda 10 dakika kaynatın ve bunu dinlenmeye bırakın. Soğuduktan sonra süzün ve dipte kalan o nişastalı tortulu kısmı kullanmayın. Tamamen soğuduktan sonra ayda bir kez normal sulama yerine bunu Hoya çiçeğiniz için kullanabilirsiniz. Özellikle kök gelişimi ve genel bitki sağlığı için destekleyici olur. Ayrıca evdeki diğer salon bitkilerinize de bu karışımları güvenle verebilirsiniz. Elbette ki çok fazla tropikal olanlar ve kaktüsler, sukulentler hariç. Peki yaprak temizliği nasıl olmalı? Hoya yaprakları fotosentez için temiz olmalıdır. Doğal bir yaprak temizleme solüsyonu hazırlayabilirsiniz. Bunun için yarım litre su içerisine küçük bir çay kaşığı saf aloe vera jeli koyun, karıştırın ve yumuşak bir bez yardımıyla yaprakları silin. Bu yöntem sayesinde yaprak yüzeyindeki tozları temizlerken yaprakların daha canlı görünmesine de yardımcı olursunuz ve kimyasal bir kalıntı da bırakmaz. Ya da bunun yerine ayda bir yine sadece sade su ve yumuşak bir bez yardımıyla yaprakları temizlemeniz de yeterli olur. Hoya yetiştirirken yapılan en yaygın hatalar sürekli yer değiştirmek, Hoyayı büyük saksıya dikmek, fazla sulamak, az ışıkta yetiştirmek, kışın yoğun gübre vermek, çiçek saplarını kesmek, drenajsız saksı kullanmaktır. Ve ekstra bir bilgi, Hoya aslında hafif stresten hoşlanan bir bitkidir. Kökleri biraz sıkışık olduğunda ve yeterince ışık aldığında enerjisini yeni yaprak yerine çiçek oluşturmaya yönlendirebilir. Bu nedenle çok sık saksı değiştirmek çiçeklenmeyi geciktirebilir. Eğer siz de Hoya çiçeğinizi bol çiçekli görmek istiyorsanız bu videodaki bakım kurallarını düzenli uygulamanız yeterli olacaktır. Aklınıza takılan soruları yorumlarda yazabilirsiniz. Bitkilerle ilgili daha fazla doğal bakım yöntemi için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.